Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Mayıs ayının büyük kısmını Peker videoları muhabbetiyle geçirdik. Peker Haziran'da da milleti oyalayacak gibi görünüyor. Bu videolarda çoğumuzun yıllardır bildiği şeyler ortaya döküldü. Herkes konuştu, şaşıranlar oldu, şaşırmış gibi yapanlar oldu. Sedat Peker videoları muhalefete olan açlığın simgesi oldu. Videoların izlenme rekorları kırması yaşı müsait olanları 25-30 yıl geriye götürüyor. 80'lerin sonunda 1. ve 2. MİT raporlarını hatırlıyorum. Günlerce gazetelere yapışmıştık. Ülkücü mafya, polis şefleri, siyasi aktörler hepsi sarmaş dolaştı. 90'larda artık özel kanallar vardı, televizyon kanalları, mafya, siyaset, ticaret, Bermuda üçgenine medya da katılmıştı. Bugün adı geçen aktörlerin çoğu o günlerde de esas oğlandı. Mafyada devamlık esastı. Genç arkadaşlar için küçük bir özet yapmaya çalışacağım. Bakın, mesele ganimet paylaşımı. İktidar içinde rolleri paylaşmış olan farklı çevreler paylaşımda sorun yaşıyorlar. O zaman da canı yanan kirli çamaşırları ortaya döküyor. 25 yıl önce Susurluk'ta bir kaza yaşandı. 3 Kasım 1996'da Susurluk'ta bir Mercedes bir kamyonla çarpıştı. Siyaset, mafya, emniyet sarmalı ortalığa saçıldı. O yıllarda Mehmet Ağar İçişleri Bakanıydı. Geçen haftadan beri Cumhuriyet Gazetesi'nde Miyase İlknur, Zehra Özdilek, Tuğba Özer'in hazırladığı bir yazı dizisi var. Kirli Üçgen başlığıyla yayınlanıyor. Tüm genç arkadaşların okumasını tavsiye ederim. Orada 1980'li yılları anlatan bir paragraf var. Bu paragraf durumun özeti. Onun için size okuyacağım oradan. Siyaseten bakanlığa gelmiş bir isim. Onun altında gümrük kapılarına kaçakçıların isteğiyle atanmış müdürler. Bu müdürlerin atanması için milyonlarca döviz rüşveti siyasetçiye ve bürokrasiye ödeyen uyuşturucu kaçakçıları. Kaçakçılarla siyasetçiler arasında bu ilişkiyi kuran kamuoyunda saygın iş insanları ve uyuşturucu kaçakçısı hakkında onu koruyun diye Sıkı Yönetim Başkanlığı'na resmi yazıyla başvuran MİT. Durum o günde, bugün de işte böyle. 1971 ve 1980 darbeleri sonrasında babalar operasyonları yapılmıştı. Her iki operasyonda da Mehmet Eymür görev başındaydı. Ziya Kalkafan, Kürt İdris, Dündar Kılıç, Arap Nasri gibi mafya isimleri gözaltına alınmıştı 80 sonrası. Ardından uyuşturucu ve silah kaçakçılarına sıra gelmişti. Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'ydı. Yaşı müsait olanlar hatırlayacaktır. Mataracı'ya rüşvet karşılığında gümrüklere atamalar yapan mafya babaları da Abuzer Uğurlu ve adamları idi ve bütün bunlar ortalığa saçılmıştı. Olay şöyle işliyordu. Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'ya gümrük kapılarında yapılacak tayinlerle ilgili listeleri bu mafya isimleri Abuzer Uğurlu ve adamları hazırlıyordu. Sonra listeleri bakana ileten isimler vardı. Bu eski Gümrük ve Tekel Bakanı ile Uğurcan Balık Lokantası sahibi Uğurcan Elmas. Bunlar listeleri Tuncay Mataracı'ya iletiyorlardı. Bakan Mataracı'ya hizmetleri karşılığı ödeme yapan müteahhit Şaban Eyüboğlu'ydu. Bu isimler aynı zamanda uyuşturucu trafiğiyle de meşguldüler. Mesela 1980 aralığında 1500 kilo uyuşturucuyu Hollanda'ya sokarken bir adam yakalanıyor. Adı Süleyman Necati Topuz. Malın asıl sahibi Uğurcan Elmas, yani Uğurcan Lokantası'nın sahibi Uğurcan Elmas ve Abuzer Uğurlu diye veriyor. Bu gibi ilişkilerle dolu tarihimiz, son 50 yılımız. Siyaset bilimi mafyokrasi diyor bu duruma. Özetle bugün şaşıp kalanların çoğu 50 yıldır semirtilip büyütülen mafyanın farkında. 70'lerden beri en önde gelen iş adamları, bürokratlar, mafya ilişkileri gayet ortada. Türk mafyası Avrupa'nın en önde gelen mafya gruplarından biri olarak sayılıyor. Uyuşturucu ile besleniyor ve yaklaşık 5 milyar dolar gibi bir parayı cepliyor. Türkiye'den geçen uyuşturucu trafiğinin hacmi 100 milyar dolara ulaşıyor. Yani paylaşım, böyle bir para söz konusu olduğuna göre paylaşım son derece önemli. Para bu boyutta olunca hükümetlerle iç içe geçmiş mafya, tarikat, aşiret, medya ilişkileri belli aralarla ortalığa saçılıyor doğal olarak. Artık mafya gruplarıyla iktidar alenen hesaplaşıyor. Hukuk zaten guguk oldu. Pudra şekerciler de alemin kralı. Zaman zaman güç kavgaları olunca birileri harcanıyor. Bu kez harcanan Peker oldu ki o bağırıyor. Suriye'de Türkmen kardeşlerimize tırlarca yardım yolladım ama meğer Sadat adlı Cumhurbaşkanlığına bağlı örgüt El Nusra'ya yolladığı silahları bizim tırlara katmış. Haberim yoktu diyor
paraların nerelerde toplandığına, ödemelerin kimlere yapıldığına dair bir takım bilgiler ifşa ediyor. Son videoyu Tayyip abisine tatlı sert tehditlerle bitiriyor. Önümüzdeki günlerde nasıl tanıştığımızı açıklayacağım diyor mesela. Geçen yıl yayınlanan bir fotoğraf vardı Bodrum Yalıkavak Marina'da. O fotoğrafa bir daha bakın. Mafyanın devamlılığı ve kurumsallaştığının fotoğrafı bence. Abdullah Çatlı'nın rolünü, Susurluk'ta ölen Abdullah Çatlı'nın rolünü Alaaddin Çakıcı üstlenmiş görünüyor. Devlet Bahçeli'nin cezaevinden çıkardığı Alaaddin Çakıcı. Korkut Eken, Susurluk ile bugün arasında sürekliliğin aynası ve fotoğraftakilerin tümü özel harekat yapılanmasının adamları. Bu fotoğraf nasıl değişir? 30 yıl önce İtalya'da temiz eller operasyonunu yürüten savcı Di Pietro BBC'ye her şey değişti demişti ama hiçbir şey değişmedi diye eklemişti. İtalya'da 1992'de Masonlar, Vatikan, mafya, faşist parti iç içe geçmişti ve Amerika ile sıkı ilişkileri vardı. Dünyanın birçok yerinde mafya siyaset birlikteliğini en açık seçik göreceğiniz yerler, vergi cennetleri. Hep hatırlatırım, olayı kavramak için Atilla abinin dediği şu yeşili takip edin sözünü kulağımızda tutalım. Tüm dünyada ve tabii Türkiye'de kapitalizmin lağım kokuları etrafı sararken olan bize oluyor, bunu unutmayalım. Buna ne kadar daha göz yumacağız? Bu bize bağlı, bunu da iyi hatırlayalım.